Merhaba arkadaşlar. Pufidik hırkamızda Himalaya'nın tofi ipini kullandım. Yumaklarımız 50 gram ama oldukça fazla metrajı olan, hatta şey yapayım da 85 metre ipimiz. Böyle yumuşacık pufidik bir ip. Hırkamızı dümdüz spor bir hırka yapacağız. Bakın bu da örülmüş hali. Gördüğünüz gibi hazır peluş hırkalara benziyor. Haroşa olarak ördüm. Yani arkası ve önü aynı. Ben bu medium beden için arkadaşlar, yani önce onu söyleyeyim, büyütmek isteyenler 8 ilmek büyütebilir. Küçültmek isteyenler de 8 ilmek eksik yaparak bir beden küçültebilir veya büyütebilir. Evet, örgüsü de bu şekilde haroşa. Ben hırkama 67 ilmek attım. Dümdüz olarak haroşa, yani hep düz örgü ördüm. Şimdi omuz kısmına kadar daha doğrusu ense kısmına kadar geldim. Bu boyunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz yere kadar bile hırkayı uzatabilirsiniz. Şiş numaramı da söyleyeyim arkadaşlar. 6. 6 numarayla örüyorum. Şöyle ben size yine bir şablonda anlatmak istedim. 67 ilmek attım şişime. Haroşayı düzden ördüğüm için sürekli düz örerek 70 santim olana kadar devam ettim. 67 ilmek de bu arada 45-46 santim kadar yapıyor. Enimiz 46 santim, boyu da 70 santim olana kadar haroşa olarak ördüm. Hiç kol kesme falan yapmadım. Yani şurası tam düşük kol olacak. Şimdi hırkamızın omuzlarda dikiş olmaması için aynı bebek hırkalarında yaptığımız gibi öne doğru döneceğiz. Bu arada da 15 ilmek keseceğiz. Kenar ön parçalarımız 26 ilmek, ensemizde 15 ilmek olarak kesilecek. Şimdi ben hırkamı 70 santim oldu. İlk başta 26 ilmeğimi örüyorum. ...26 ilmeği haroşa olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi bu arada 15 ilmek keseceğiz ense için. Kalan 26 ilmeğimiz de diğer ön parçamız olacak. Şimdi ben örerek kestiğim için 2 ilmeği ördüm. İlk ilmeğin içinden geçirdim. Bir kesme yapmış olduk. 2, çok sıkmadan keserseniz 3, şu kesmemiz daha muntazam olacaktır. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 ve 15. 15 ilmeği kestim. Bakın ense kısmında şu kadar bir payımız oldu. Diğer sol şişimizde de 26 ilmek, sağ şişimizde de 26 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu bir taraftaki 26 ilmeği aynı arka parça gibi 70 santim olana kadar dümdüz öreceğiz. Yani hiç artırma, kesme, hiçbir şey yapmadan arkadaki boyumuz olana kadar haroşa olarak örüyorum. Zaten ipin özelliğinden dolayı tersi veya düzü görünecek bir ip değil. O yüzden haroşa yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz diğer parçayı başka bir yardım şişe alıp da bekletebilirsiniz ama ikisi aynı şişteyken de örülüyor. Yani ense kısmımız ayrıldığı için rahatlıkla örebilirsiniz karıştırmadan. Evet, şu kısma geleyim, göstereceğim örgümü arkadaşlar. Evet. Şimdi burası tam omuz kısmımız. Yani şöyle çevirdiğimiz zaman artık öne doğru tam bu arkanın boyu kadar. Boyu kadar haroşa olarak örgümüze devam edeceğiz. Daha sonra da ipimizi diğer parçaya bağlayıp soldaki parçamızı yapacağız. Aynı şekilde ön ve arka birlikte bitmiş olacak. Şimdi bu önce sağ parçamızı sonuna kadar örelim. Yani 70 santim olana kadar örelim, bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi parçamızın bir tarafı şöyle, yani enseyi kestik, geldik. Sadece tek bir parçayı ördük. Daha sonra ipimizi yine ensede kaldığımız noktaya bağladık ve diğer parçayı da aynı şekilde ördük. Yani şöyle göstereyim. Şöyle yan parçalarımız bu birbirine dikilecek. Şurası da kol yerimiz olacak. Böyle önden açık bir hırka olacak arkadaşlar bu. Ama dileyen, hani daha kapalı isteyen, daha sonra kenarından ilmek alıp bant şeklinde örebilir. Ben sadece spor şeklinde önden açık bir hırka yapacağım bu şekilde. Şimdi her iki ön parçada bittikten sonra kola geçeceğiz. Kolumuz içinde ben şöyle başladım. 28 ilmek attım şişime. Santim olarak da söyleyeyim arkadaşlar. 28 ilmek başladım. 8 santim kadar ördüm. Yani şurası tam kol ağzı. 8 santim olana kadar ördüm bunu. Şimdi bu kolda yukarı çıktıkça artırma yapmayacağım. Bir kere de hepsini, bütün ilmeklerimi artıracağım. 28 ilmeğimiz var. 14 tane de artış yapıp 42 ilmeğe kadar çıkacağım. Daha sonra bu 42 ilmeği dümdüz 45-46 santim, bu kol boyunuz ne kadarsa o kadar olana kadar örüp düz bir şekilde de kesmesini yapacağım. Şimdi 8 santim ördükten sonra artırmasını yapalım. 14 ilmek artırma yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Bir yanındaki ilmeği normalde böyle öreriz.
Önce önünden örüyorum. Hiç şişimden çıkarmadan bir de normal olarak örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk. Şu anda bir artış yaptık. Yanındaki ilmeği direkt örüyorum. Bu ilmeğin önce arka tarafından örüyorum. Çıkarmadan bir de önünden. İkinci artışımızı yaptık. Yanındaki ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmekten yine 2 ilmek çıkaracağım. Bir ön tarafından ördüm. Bir de normal olarak örüyorum. Üçüncü artışımızı yaptık. Yani bir ilmek örüyoruz. Daha sonraki ilmeğin 2 kere örerek artışını yapıyoruz. Dördüncü artışımız. Beş oldu. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmekten 2 ilmek çıkaracağım. 6 7 Sadece artırmaları sayıyorum ki kaç tane artırma yaptığımızı takip etmek için. İki kere örüyorum. 8. artırmamız. Bir tane normal örüyorum. Dokuz oldu. Bir tane normal. 10 11. artırmam. Bir tane normal örüyorum. Tekrar bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum. 12 oldu. Tekrar artırma yaptım. 13. Bir ilmek normal örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkardım. 14. artırmamı da yapmış oldum. Yani şu anda toplamda şişimde 42 ilmek var. Artık bu 42 ilmeği kol boyumuz olana kadar yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yani tekrar artık bir daha artırma yapmayacağım ama tabii kol genişliğini arkadaşlar kendi bileğiniz ölçüsüne veya kol ölçünüze göre birkaç sayı daha artırabilirsiniz. Şimdi normal artık haroşa olarak kol örgümü devam ediyorum. ...42 ilmeğimiz oldu şişimizde. Bu 42 ilmeğimizi bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kolu da 45 santim ördüm. Yani bir kere artırdıktan sonra bir daha hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Kesmesini de arkadaşlar keserken bu kolu oldukça esnek kesin. Yani aslında kazakta sadece omuz hariç diğer bütün kesmelerimiz böyle gevşek olacak ki şurayı dikerken bize rahatlık sağlasın.
Şimdi kolumun tam ortasını buldum ve şuraya bir işaret koydum. Daha sonra hırkamın şu ensedeki kestiğimiz yer tam ortası. Kolu ikiye katlıyorum. Ensenin, hatta şöyle takalım oraya. Tam omuz başına yani işaretimi koyuyorum. Daha sonra kolumu da şöyle şu şekilde dikeceğim yere tutuyorum ve oralara da hem alttaki parçaya hem üstteki parçaya işaret koyuyorum ki bunu böyle dikerken kayma olmasın diye. Şimdi kolun dikişine geçelim. Önce kolun omuzlarını yani kolu ve hırkamızda monte edelim. Daha sonra yan dikişlerini yapmak daha kolay oluyor. Bakın dikeceğimiz yer şu işaret koyduğumuz yerden diğer işaret koyduğumuz yere kadar, yani kolu tam buraya oturtacağız. Şu işaretimi çıkardım. Çünkü tam dikeceğim yer orası. İpleri de bir karıştı, bir dakika. Şuradaki ilmeği aldım. İster düz, şöyle düz tutarak da dikebilirsiniz. Daha sonra kolun son ilmeğini bedenden bir ilmek alıyorum. Koldan bir ilmek. Böyle karşılıklı ilmeklerini denk getirerek dikmeye çalışıyorum. Ben normalde dikişleri tığla yapmayı daha çok seviyorum ama bu ipimiz çok kalın. Onun için böyle birebir dikmek dikiş yerini daha az belli edecektir. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi tam omuz başına kadar dikiyoruz. Daha sonra da diğer kolun diğer parçasını dikiyoruz. Kol dikişimiz bitmiş oluyor. Aynı bu şekilde tekrar bir göstereyim. Buradan son ilmeği alıyorum. Ve bedendeki karşılık gelen ilmeği. Kolumuzu bu şekilde devam edelim dikmeye. Bakın arka tarafında da hiç çıkıntımız yok. Evet, kollarımızı
beden kısmına birleştirdik. Bakın tersi de şu şekilde hafiften. Şimdi ister kolu katlayın. Önce kolu dikin. Daha sonra bedeni. Ben önce kolları dikeceğim. Daha sonra bedenin yan kısmını aynı şekilde dikilecek. Yani kolun şuradan başlayacağız. Şurası koltuk altımız. Yan bedeni de birlikte dikeceğiz. Yine şurası koltuk altımız. Oraya işaret koydum. Hatta şu işareti de. Şöyle tam yarıya bir yere de koyarsak kaydırmayız dikerken. Kolun dikişini de göstereyim. Daha doğrusu artık yan parçaları da aynı şekilde dikeceğiz. Hırkamız da bitmiş olacak. Şimdi hırkanın ön yüzü burası arkadaşlar. Önce şu iki ucu birbirine sabitliyoruz. Yani ipim bağlı zaten orada. Başladığım ip. Ben biraz da pay bırakıyorum ki dikiş yapabilmek için ilk başlarken. Tekrar bir kere daha ilk ilmeğe giriyorum. Daha sonra arkadaşlar ipimiz tüylü ama şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Her haroşanın şöyle bir çıkıntısı var kenarlarında. Bir o sağ kenardan bir sol kenarın çıkıntılarını alarak, bakın şurada ilmeğin kendi bir çıkıntısı var. Hemen karşılığındaki ilmeğe giriyorum. Şu araları kontrol ederek giderseniz kaydırmamış olursunuz. Bakın çıkıntıyı buldum. Karşılığındaki noktayı buluyorum. İkisini birlikte. İlmekleri görmek biraz zor oluyor. O yüzden kontrollü gidersek hiç kaydırmadan dikmiş oluruz. Evet, tüm dikişini bu şekilde önlerimizde haroşa olduğu için iki beden yine aynı şekilde dikeceğiz. Bir sağ tarafın haroşa kenarını alacağız. Bir sol taraftakinden. Şimdi ben bütün dikişlerini bitirip ön izlemeye koyacağım arkadaşlar bitmişini. Fakat cep yapıp yapmama konusunda tereddütteyim. Bir 18 ilmekten mesela şöyle kare bir parça örüp isteyen cep de yapabilir. Ben bir önce bitmişini giyip görmek istedim. Onun için tam karar veremedim ama cep de yapmak isteyenler 18 ilmek yeterli. 18 ilmekten kare bir parça örüp önüne dikebilir. Evet. Bakın hiç dikişimizde belli olmuyor. Şu arka tarafını da göstereyim.
Bakın şu kısım. Evet, dikişleri de bu şekilde yapıp hırkamızı bitiriyoruz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.